Herkese selam. Ben Aykut Yavuz. Tekrar birlikteyiz. Bu yeni dersimizde Küçük Prens kitabından alıntı olarak bir sayfayı sizlerle paylaşıyorum. Bu metnin incelemesiyle içinde geçen ve sizlerin daha önce öğrendiğiniz, daha önceki derslerimde gördüğünüz ve bilmeniz gereken kalıplar var. Bu seviyenin hakkını vermek için zaten düzenli olarak kitap okumanız gerektiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Dersimize başlıyoruz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayanlar ise abone ol butonuna dokunmaları yeterli. Önce metni komple Fransızca okuyacağım, sonra Türkçe açıklamasına geçeceğim. Le Petit Prince, chapitre 4. J'avais ainsi appris une seconde chose très importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro. Il l'appelle par exemple l'astéroïde 3251. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le Petit Prince était l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope, en 1909 par un astronome turc. Şimdi açıklamasına geçelim. İlk paragrafın. Şimdi j'avais ainsi appris une seconde chose très importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Şimdi j'avais appris ainsi burada böylece anlamında. Böylece çok önemli ikinci bir şeyi öğrenmiştim veya ikinci bir şeyi öğrenmiş oluyordum. Geldiği gezegen hemen hemen bir ev büyüklüğündeydi. Şimdi burada était à peine plus grande qu'une maison, hemen hemen bir ev büyüklüğündeydi anlamında. Était à peine şu anlama da gelir, zar zor anlamına da gelir ama burada hemen hemen anlamda da kullanabiliriz. Yani buradaki seköde vurgu var. Yani geldiği gezegen, planet d'origine, geldiği gezegen hangi gezegenden geliyorsa onu vurguluyor. Yani çok önemli ikinci bir şey öğrenmiş oluyordum ya da öğrenmiştim. Geldiği gezegen hemen hemen bir ev büyüklüğünde. Buradaki geldiği gezegeni şu şekilde vurguluyor. C'est que sa planète d'origine cümlesiyle vurgulamış oluyor. Buradaki c'est que işte geldiği gezegen anlamında. C'est que sa planète d'origine. Était à peine anlattım. J'avais ainsi appris, bakın j'avais appris plus que parfait burada. Daha önceki derslerimde anlattığım dedim işte bu konular mesela. Öğrenmiş oluyordum ya da öğrenmiştim şeklinde de. Une seconde chose, second ikinci demek. Premier, second, troisième mesela, quatrième, dördüncü, üçüncü, ikinci, second, deuxième ya da second şeklinde de söylenebiliyor. Très important, zaten bu çok önemli. Evet, buradaki ilk paragrafın açıklaması da plus que parfait bileceğiz. À peine, plus, à peine kalıbını bileceğiz. Ete gördüğünüz gibi burada imparfait kullanımı var. C'est que de vurgulamak için. Şimdi ikinci paragrafa geçelim. Hatırlatmak istiyorum ki hani çevirim otomat olmaz arkadaşlar. Anlamı verelim ama tabii ki metnin temel anlamından da uzaklaşmamak adına. Şimdi ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Bu beni çok şaşırtamazdı veya şöyle de diyebiliriz. Bu çok şaşırtıcı değildi ya da çok şaşırtıcı değildi bu anlamında. Buradaki sa hani bu demek. Ça ne pouvait pas m'étonner hani étonner kelken birini şaşırtmak, m'étonner beni şaşırtmak anlamında. Dolayısıyla hani bu durum beni çok şaşırtmadı. Çok şaşırtıcı olmayan bir durumdu veya bu durum beni şaşırtamazdı anlamında da uyarlayabiliriz Türkçe'ye. Devam ediyoruz. Je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la Terre,
Jupiter, Mars, Vénus, auxquels on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Şimdi burada je savais bien, biliyordum, iyi biliyordum. Je savais bien en dehors de bakın, en dehors des grosses planètes, yani diğer büyük gezegenler dışında demek. En dehors de quelque chose dediğiniz zaman d'nın dışında. Des grosses planètes, planet gezegen zaten biliyorsunuz. Comme la Terre yani dünya gibi, Jüpiter gibi, Mars, Venüs gibi diğer gezegenler dışında da auquel on a donné des noms. Yani bu gezegenlere isim, ad veriliyor bu arada. Il y en a des centaines d'autres. Yani il y en a, buradaki bakın il y en a var. Onlardan var demek. Des centaines d'autres. Yüzlerce başka. Yani d'autres buradaki neyin yerine geçiyor? D'autres gezegenlerin. Yani bu Dünya, Jüpiter gibi gezegenlerin dışında da diğer başka gezegenlerin var olduğunu, yüzlerce var olduğunu ve diyor ki qui sont quelquefois si petites yani o kadar küçük ki qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal avoir beaucoup de mal bir şey yapmakta zorlanmak, bir şey yapmakta, görmekte. Burada apercevoir. Apercevoir fark etmek, görmek. Şimdi cümleyi toparlayacağım merak etmeyin. Sadece şu an analizini yapıyoruz. Teleskop bildiğiniz gibi. Şimdi o kadar küçük ki yüzlerce başka gezegen var. Bunlar o kadar küçük ki teleskopla bile fark edilmekte, görmekte, incelemekte zorluk çekiliyor. Yani zar zor görülüyor, zar zor fark ediliyor anlamında. Quelquefois bazen demek. Şimdi cümleyi toparlarsak işte Dünya, Jüpiter, Mars, Venüs gibi isim verilmiş yani ad verilmiş olan büyük gezegenlerin dışında işte bu gezegenlerin dışında çok küçük olduklarından dolayı yani çok küçük olduklarından teleskopla bile zar zor görülebilen yüzlerce başka gök cismi yani gezegen gök cismi olduğunu biliyordum diyor. Bakın je savais bien. Biliyordum. Savoir'ın imparfait hali dikkat edin. Şimdi burada dediğim gibi cümlenin bu uzun cümlenin Türkçe uyarlamasını, çevirisini ben buna hani çeviri demiyorum çünkü çeviri hiçbir zaman tam net olmaz. Her dilin kendine has özellikler var. Yani %90 diyeyim ben anlamı vermeye çalışıyorum. İşte burada bilmeniz gereken bazı kalıplar var. Şimdi savoir evet imparfait. Auquel işte onlara verilen isimler hani onlara donner des noms a donner des noms aux planètes dendiği için auquel ona donner des noms. Bu arada bu auquel, à laquelle, lequelleri, laquelleri daha önceki derslerimde de anlattım. Dolayısıyla burada çok detaya inmeyeceğim. Bunları zaten bu seviyede bilmeniz gerekiyor. Sonra il y en a des centaines d'autres. İşte des centaines d'autres yüzlerce başka demek centaines d'autres. Ki burada qui sont quelquefois si petites qu'on bakın si que kalıbı var. Si petite que o kadar küçük ki on a beaucoup de mal, avoir beaucoup de mal à les apercevoir. Les burada neyin yerine geçiyor? O gök cisimler yani o diğer gök cisimleri yerine geçiyor. Onları fark etmekte, onları görmekte zorlanıyoruz ya da zar zor görülebiliyorlar anlamında. Şimdi üçüncü paragrafı okuyacağım ve açıklamasını yapacağım. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro. Il l'appelle par exemple l'astéroïde 3251. Evet burada quand un astronom bu arada gökbilimci. Découvre keşfetmek, découvrir'dan geliyor. Découvrir yani fiili. L'une d'elles onlardan bir tanesi ne anlamında. Planetlerden bahsediyor. Çünkü une planet, des planet, gezegenler. O yüzden burada el var. El ve çoğul hali kullanılıyor. L'une d'elles kalıbını daha önceki derslerimde anlattım. Yani burada geçen, bu metinde geçen birçok kalıp zaten biliyorsunuz. Eğer dersleri sırayla izlediyseniz sıkıntı yok. Hani dersleri sırayla izleyin dememin nedeni zaten bu. Dolayısıyla bunlardan sorumlusunuz arkadaşlar. Hele bu seviyenin hakkını vermek istiyorsanız. Şimdi
Quand un astronome découvre l'une d'elles, onlar yani bir gökbilimci onlardan birini keşfettiğinde ne yapıyormuş bakın? Il lui donne pour nom un numéro. Şimdi donner pour nom isim vermek, adlandırmak. Yani bir gezegene, bir gök cismine isim veriyor, ad veriyor. O gökbilimci ona isim olarak bir numara veriyormuş. İsim yerine. Yani isim vermek yerine numara veriyormuş. Ve il l'appelle par exemple, örneğin isim olarak, yani l'appelle buradaki el apostrof tabii ki planet yani gök cisim. Örneğin diyor onun adını diyor l'astéroïde 2251 olarak veriyor diyor. Yani gök cismi 3251 adı bu. Yani bir numara vermiş oluyor. Şimdi toparlarsak cümleyi, bir gökbilimci bunlardan birini keşfettiğinde ona isim yerine bir numara veriyor. 3251 numaralı gök cismi diyor mesela. O şekilde örneğin. Yani par exemple buradaki örneğin demek. Dediğim gibi Lündel'i unutmayalım. Buradaki quand un astronome, bakın quand soru değil burada. Cümlelerin başında quand geldiği zaman soru şeklinde de kullanılıyor biliyorsunuz quand. Ama burada dığında, yapıldığında, edildiğinde anlamına da geliyor. Çünkü fark ettiyseniz cümlede soru yok. Şimdi metnin son paragrafının açıklamasını yapacağız. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le Petit Prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope, en 1909, par un astronome turc. Şimdi, j'ai de sérieuses raisons de croire que. Bakın, burada raison de croire, avoir une raison de croire, avoir des raisons de croire anlamında şu var. İnanmak için bir sebep. Sérieux raison de croire, ciddi bir sebep. Yani inanmak için ciddi bir sebep demek bu kalıp. Avoir de sérieuses raisons de croire'ın anlamı inanmak için ciddi sebeplere sahip olmak. Yani ciddi sebeplerim var bu konuyu, bu hususta ya da buna inanmak için ciddi sebeplerim var anlamında bir cümle. Sonra, şimdi önce bir dediğim gibi bazı kalıpları analiz edeceğiz. Sonra da genel anlamda paragrafı açıklayacağım, size toparlayacağız. Que la planète d'où venait, buradaki u biliyorsunuz yer, nereden geliyorsa. Şimdi biliyorsunuz Küçük Prens bir gezegenden geliyor. Diyor ki j'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le Petit Prince est l'astéroïde B612. Yani Küçük Prens'in geldiği gezegenin gök cismi B612 olduğuna inanmak için ciddi sebeplerim var anlamında. Yani Küçük Prens'in geldiği gezegenin B612 numaralı gök cismi olduğuna inanmak için ciddi nedenlerim var, ciddi sebeplerim var. Bu cümle bunu anlatıyor. Şimdi dediğim gibi raison de croire gördüğünüz gibi avoir'la kullanıyor. Avoir de raison de croire. Avoir de sérieuses raisons de croire. Burada az önce açıkladım. La planète d'où venait le Petit Prince, yani Küçük Prens'in geldiği gezegen. Yani Küçük Prens'in geldiği gezegenin B612 gök cismi olduğuna inanmak için ciddi nedenlerim, sebeplerim var diyor. Şimdi cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope en 1909 par un astronome turc. Yani bu gök cisim bir kez teleskopla görülmüş. O da 1909 yılında bir Türk gökbilimci tarafından. Şimdi cümleyi bir toparlayalım. Şimdi cet astéroïde, bakın un astéroïde bu arada maskülen olduğu için set diyoruz. S-E-D-T yok, o şekilde yazılmıyor. Bunu biliyorsunuz. N'a été aperçu qu'une fois, bakın ne que var. Sadece bir kez ne que burada kalıbı var. Ona dikkat edin. Ne que. N'a été aperçu. Apercevoir fark etmek, görmek anlamında. N'a été aperçu. Burada pasif durumu var. Yani voix pasif, voix aktif ile ilgili derslerim var.
Çünkü cümlenin devamında dikkat ettiyseniz par un astronome turc var. Yani par var. Par burada tarafından. Yani bu gök cismini bir Türk gökbilimci görmüş teleskopla 1909 yılında. Bu gök cismi Türk gökbilimci tarafından görülmüş, fark edilmiş 1909 yılında. İşte tarafından görülmüş, tarafından fark edilmiş. İşte burada o nedenle été aperçu diyor. Çünkü pasifte biliyorsunuz être yardımcı fiiliyle görüldü, bakıldı anlamında. A été burada passé composé olarak bir pasif cümle var. Dolayısıyla buna dikkat edin. Şimdi cümleyi bir toparlayalım. Bu gök cismi sadece bir kez 1909 yılında bir Türk gökbilimci tarafından teleskoptan görülmüştü. Teleskopla görülmüştü ya da teleskoptan görülmüştü diyebiliriz ya da görüldü. Şimdi paragrafı toparlayalım. Küçük Prens'in geldiği gezegenin B612 numaralı nolu gök cismi olduğuna inanmak için ciddi sebeplerim var. Bu gök cismi sadece bir kez 1909 yılında bir Türk gökbilimci tarafından teleskoptan görülmüştür, fark edilmiştir. Ne şekilde anlamlandırmak istiyorsanız. Ama genel anlamda %90, %95 anlamı bu paragrafın bu şekilde arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi burada bu kalıpları çok iyi bilin. Devam ediyor, bitmedi. Son bir sayfam var. Orada bazı önemli noktalara değinmek istiyorum sizler için. Şimdi çok vaktinizi almadan çok kısa bir şekilde bu az önce incelediğimiz metinde hangi kalıplar ve neleri bilmemiz gerekiyor bu metinleri anlamak için. Onlardan bahsedeceğim. Burada madde madde yazdım. Şimdi öncelikle arkadaşlar imparfait ve plus que parfait zamanları ve çekimlerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bakın B1, B2'deyiz ve yakında C1, C2 seviyesi videoları gelecek. Artık C1, C2'de bunları anlatmayacağım. Daha detaylara gireceğiz tabii ki ama artık o çekimi şöyledir, bu fiilin çekimi böyledir ya da bu kalıp böyledir. Onlardan hiç bahsetmeyeceğim. Daha üst seviye dediğim gibi ileri seviye diyaloglar ve metinler olacak. Burada bakın bir cümle var. Sa planète était à peine plus grande que, yani hemen hemen bir ev kadar büyüktü. Kalıbı anlattım. Bu kalıbı unutmayın. Si petite qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Yani buradaki les, o pronom complément d'objet directler, pronom complément d'objet indirectler, complément d'objet direct, complément d'objet indirect kavramı kurallığını, gramer konusunu lütfen tekrar edin. Si petite que, o kadar küçük ki, avoir beaucoup de mal, bakın qu'on a beaucoup de mal, avoir beaucoup de mal à faire quelque chose, bir şey yapmakta çok zorlanmak, avoir du mal à faire quelque chose kalıbı, à laquelle, auquel, bunlar da daha önceki derslerimde var. Lütfen o konulara bakın. Il y en a, il y a, il y en a, buradaki i, en, birlikte kullanıldığınız ondan var. İlya var. Bakın İlyona ondan var demek. Bu ayrımı yapmakta zorlananlar ve cümleleri yanlış anlayanlar var takipçilerden. Dolayısıyla bu ayrımı çok iyi bilin. Avoir du mala'yı zaten burada tekrar yazdım. Avoir des raisons de croire, açıkladım. Bir şeye inanmak için sebeplere sahip olmak, sebepleri olmak. L'une d'elles, onlardan bir tanesi. Ne que, İşte bakın n'a été aperçu qu'une fois, sadece bir kez görüldü. Ne que. La phrase pasif dedim, işte pasif yani edilgen çatı deniyor Türkçe'de buna. Edilgen yapı, edilgen çatı, pasif cümle. Burada la phrase pasif ya da la voix pasif, la voix aktif dersim var. Bu konu var, anlattım. Detaylı ve örnekleriyle lütfen o dersimde izleyin. Bir de tabii ki le pronom relatif her zaman artık karşımıza çıkıyor. Ki, que, u, işte du, bir yerden gelmek, du, yer belirtiyor, den gelmek. İşte Le Petit Prince, işte d'où venait Le Petit Prince. Mesela geldi, Küçük Prens'in geldiği gezegen. La planète d'où venait Le Petit Prince cümlesinde olduğu gibi ki ve que pronom relatifleri de bilmeniz gerekiyor tabii ki.
Dersimizi burada bitiriyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Tekrar edin. Birçok dersi tekrar edin. Hatta A1, A2, B1, B2'deki videoları sürekli tekrar edin arkadaşlar. Bu çok önemli öğrenme için. Ve sırayla izleyin. Instagram sayfamda paylaşımlar devam ediyor. Abone değilseniz abone olmayı, çevrenizde de tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.